Selamünaleyküm. Herkesin günü hayrola. Hatice ile dikişe dair hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kanguru cep nasıl dikilir onu göstermeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Çalışmaya geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yandaki zili de aktif hale getirirseniz yüklediğim tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Ayrıca bizi Instagram'dan Hatice ile hesabından da takip edebilirsiniz. Oradan da isteklerinizi ulaştırabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi çalışmamıza geçelim. Cebimiz için ben kumaşımı şu şekilde ayarladım. Ortadan bir referans çizgisi çektim. Bu çizgiyi çekmeyebilirsiniz de şöyle kumaşınızı iki kat şeklinde yapıp tek tarafında çalışıp iki tarafı birden de çıkmış olacak. Ben ekranda daha açık, daha net anlatabilmek için bu şekilde çizgimi çektim. Referans çizgimi belirledim. Bu kısımdan da bir çalışma çizgisi çekiyorum. Öncelikle boyunu belirliyoruz. Boyunu 25 santimi geçirmeyin. Ben şöyle 24 santim olarak boyunu belirliyorum. Altın genişliğini 36 santim olarak alıyorum. Çizgiyi de çekmem. Her iki tarafa eşit bir şekilde de dağıtmış oluyorum. Üst kısmın genişliğini ise 26 olarak alıyorum. Burada boyunu belirtmiştim. 26-13 yapar, yarısı iki tarafa eşit bir şekilde dağıttım. Bu hatları çiziyorum. Alt kısmı da zaten çizgimi referans çizgisi olarak belirtmiştim. Şimdi şu kısım, bu kısmı meyilli de yapabilirsiniz, düz şekilde de yapabilirsiniz. Bu kısmı da 10 santim olarak geçirmeyin. Ben 8 olarak alıyorum. 10 santime kadar çıkabilirsiniz. Bu hattı da belirliyorum. Bu kısımları tekrar gösteriyorum. Telefonum kapanmış. Bu kısımları da çizmiştim. Tekrar anlatıyorum. Bu kısmı 8 santim olarak aldım ve çizgilerimi çektim. Bu kısmı da aynı şekilde yaptım. Şimdi bu iki çizgiyi birleştireceğim. Cebimiz bu şekilde çıkmış oldu. Şu kısımlarda çift dikiş yapacaksanız bu kısımları 2 santim civarında dikiş payı olarak bırakın. Biraz fazla bırakın. Alt ve üst kısımlar için 1 santim yeterli geliyor. Dikiş paylarını bırakarak kesiyoruz. Cebimizi kestim. Cebimizin şekli bu şekilde. Kesimleri bitirdikten sonra dikim aşamalarına geçiyoruz. Öncelikle ben ön bedene cebi ekleyerek başlayacağım. Ön bedenimizde tam ortasının işaretini aldım ön bedenimizin. Cebimizin de zaten ben ilk çalışırken aynı şekilde bir işaret alarak çalışmayı sağlı sollu dağıtmıştım. Burada ilk yapmamız gereken şu kısımların dikişini yapmak. İlk yapmamız gereken cep açıklık bölümünün dikişini dikmek her iki kenardan da. Zaten burayı çift dikiş yapacağımız için fazla bırakmıştık dikiş payını. Bu iki dikişi yapıp sonra cebi ekleyeceğiz. Baskı dikişi uygulayacağım için dikiş adım uzunluğunu 3,5'a çıkarıyorum. Bir dikiş uyguladım. Tekrar bir dikiş daha uygulayacağım. Bu yöntemi çift iğne kullanarak da yapabilirsiniz.
Cep açıklığımın dikişlerini yaptım. Çift dikiş yaptım ben. Bunu çift iğne kullanarak da tek seferde 2 dikiş yapabilirsiniz. Bu şekilde yaptık. Şimdi yerleştireceğiz. Hem cep bölümünde hem de ön bölümde ben tam ortasını işaretledim. Üst üste getiriyorum. Şöyle alt kısımda sıfırdan yerleştireceğiz. Alt kısmı katlamayacağım. Çünkü bu bölüme ribana gelecek. Buradan dikişle temizlenecek. Şu kenar bölümlerini şöyle düz de çıkabilirsiniz. Şu şekilde yapıp şu şekilde meyilli de çıkabilirsiniz. Ben hafif bir meyilli çıkıyorum. Göz ayarı yaptım bunu. Altta 1 santim kısaltırsınız yukarı doğru. İğneliyorum. Bu tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Üst kısmımızı da zaten çizgimi belirtmiştim. Direkt içeri doğru kıvırıyorum. Böylece yerleştirmiş olduk. Buradan bir dikiş, şuradan bir dikiş, şuradan bir dikiş. Şu sıfıra yakında bir dikiş atacağım. Bozulmaması için. Kanguru cebimizin dikim aşaması bitmiştir. Bundan sonra ribana dikiminden sonra son şeklini, son halini alacaktır. Ama dikim işlemleri bu kadar. Ribanası dikildikten sonra cebimizin son şekli bu şekilde oluyor. Bu çalışmanın kesiminden ayrıntılı tüm dikim aşamaları mevcut. Açıklama bölümüne link bırakacağım. Oradan diğer kısımlarına da ulaşabilirsiniz. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur. Yapmak isteyen, denemek isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.